Bilgisayarın başında saatlerce oturuyoruz. Parmaklarımız kimi zaman sert dokunuşlarla adeta özdeşleşiyor klavye tuşlarıyla. Bilgisayarın başında olmadığımız zamanlarsa ellerimiz ve parmaklarımız yine sayısız kez çalışıyor akıllı telefonumuzun tuşlarında. Gelen maillere veya mesajlara hızlıca yanıt verebilmek için çaba sarf ediyoruz. Kimi zaman bazılarımızın ağır olabilen dosyaları taşıması gerekebiliyor. Bu hareketler masa başı çalışanlarının her gün rutin olarak ve sayısız kez yaptıkları işlerden bazıları. Ancak dikkat! Her gün seri olarak tekrar edilen bu hareketler el, kol ile omuz kaslarımızı yıpratıyor ve zamanla günlük hayatımızı olumsuz etkileyen sağlık problemlerine neden olabiliyor. Bilgisayar kullanmak, akıllı telefonla mesaj yazmak, ağırlık kaldırmak gibi her gün aynı şekilde, üstelik devamlı yaptığımız işler el, kol ve omuzlarımızdaki dokuların yıpranmalarına neden oluyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmoloji uzmanı Profesör Doktor Arel Gereli, normalde vücudumuzun kas yıpranmalarını tamir edebildiğini belirterek, ancak hareketlerin sık tekrarlanması nedeniyle yıpranma hızının çok arttığı ya da iyileşme yanıtının azaldığı durumlarda tıpkı bir kumaşın eskimesi gibi doku bütünlüğü bozuluyor. Bozulan dokunun tipine göre de hastalıklar şekilleniyor. Dahası bu hastalıkların hepsi birbiriyle ilişkili oluyor. Genelde biri başlarsa diğeri de onu takip ediyor diyor. Peki günümüzde masa başı çalışanlarını hangi hastalıklar tehdit ediyor? Ortopedi ve travmoloji uzmanı Profesör Doktor Arel Gereli, aşırı kullanım ve sık tekrarlama sonucu el ile omuzlarımızda görülen 6 hastalığı anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Ofis hastalıkları denildiğinde çok değil, bundan yaklaşık 2 yıl öncesine dek sadece şirketler geliyordu aklımıza. Ancak Covid-19 pandemisi tüm dünyada ve pek çok rutini temelden, üstelik bazılarını kalıcı olarak değiştirdi. Çoğu şirketin evden çalışma yöntemine geçiş yapması pandeminin belki de en kalıcı değişimi oldu. Evden çalışmak başlarda konforlu gibi görünse de ofisin tüm sorunlarını evlerimize taşımasının yanı sıra çok daha fazla iş yapmamıza neden olarak aslında hiç de öyle olmadığını gösterdi. Örneğin artık el, kol ve omuzlarımızı daha çok kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle aşırı kullanıma bağlı gelişen hastalıklar günümüzde daha fazla görülüyor. Hayatımızın ortasına yerleşen pandemi süreciyle birlikte ofis hastalıkları artık ofisin dışına çıkmış durumda. İnternetin yoğun kullanımıyla evlerimiz sadece ofisimiz değil, aynı zamanda okulumuz, spor salonumuz, oyun parkımız, alışveriş merkezimiz ve sosyal alanımız oldu. Hayatın bu şekilde devam edebilmesi için gereken temizlik, yemek gibi temel ihtiyaçları da göz önüne aldığımızda eskiden ağırlıklı olarak masa başı çalışanlarda görülen el, kol ve omuz sorunları artık daha geniş bir kitle ve yaş aralığında gözlenir oldu. İşte bu sorunlar karşımıza şöyle çıkıyor. 1. Sinir sıkışmaları. Bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazları kullanırken uzun süre hareketsiz kalmak veya iş ortamında tekrarlanan zorlayıcı hareketler, omuz, dirsek ya da el bileğinden geçen sinirlerin sıkışmasına yol açabiliyor. Uzun süre aynı pozisyonda hareketsiz kalmak, zamanla sinirlerin içinden geçtikleri kanallara yapışmalarına, tekrarlanan hareketler ise yapışan sinirlerin yıpranmalarına neden olabiliyor. Sıkışan sinirler de kendini ağrı, uyuşma ve güç kaybıyla gösteriyor. Peki çözüm olarak ne yapılıyor? Başlangıçta ameliyat dışı yöntemlerle rahatlama sağlansa da zaman içinde kas erimesi kronikleşiyor ve kalıcı hasar bırakabiliyor. İlaç, atel kullanımı, egzersizler, enjeksiyonlar ve fizik tedavi gibi başarılı sonuçlar alınabiliyor. Tedaviye yanıt vermeyen hastalarda cerrahi gevşetme uygulanıyor. 2. Tendinit. Tendinit, el ve kollarımıza hareket veren kasların tendon denilen lifleriyle bu liflerin kemiğe yapıştığı yerlerin iltihabı olarak tanımlanıyor. Bu iltihaplanma günümüzde en sık el ve kol kaslarının, örneğin akıllı telefonunuzu sürekli elinizde tutmanız nedeniyle devamlı kasılı kalmaları
ya da bu kaslarımızın bilgisayarda yazı yazmak için sürekli aynı işleri tekrarlamaları nedeniyle gelişiyor. Kaslara sürekli ve tekrarlayan yüklenmeler de kas liflerinde gözle görünmeyen yırtıklara yol açabiliyor. Profesör Doktor Arel Gereli bu yırtıkların zamanla tendonun kalınlaşmasına ve sertleşmesine neden olduğuna işaret ederek tendinit el ve kollarda kullanım ağrısıyla özellikle sabah sertliğiyle kendini gösteriyor. Yavaş seyirli hastalık olmasına karşın hastanın gündelik hayatını olumsuz etkileyebiliyor diyor. Peki tendinite karşı ne yapılıyor? Tendinit çoğu kez sıcak soğuk kompres uygulamaları, fizik tedavi, istirahat ve ağrı kesici ilaçlar gibi ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Ancak dirençli vakalarda cerrahi müdahale gerekebiliyor. 3. Tetik parmak. Tetik parmak uzun süren tendinitler sonrası elimize hareket veren kas liflerinin kalınlaşarak içinden geçtikleri kanallara takılmasıdır. Kendini parmaklarda takılma, kilitlenme ve ağrıyla gösteriyor. Tetik parmak bilgisayar ve akıllı telefonda uzun yıllar aynı hareketi yapan el parmaklarında sıklıkla görülüyor. Peki tetik parmak tedavisi için ne yapılıyor? Bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazların aşırı kullanımının kısıtlanmaları ve ilaç tedavisi ile iyileşme sağlanabiliyor. Dirençli vakalarda ise kanal içinde takılı kalan tendonun cerrahi olarak gevşetilmesiyle kesin çözüm sağlanıyor. 4. Kireçlenme. Tüm eklemlerimiz kıkırdak adı verilen ve hareketi kolaylaştıran bir yüzey kaplamasından oluşuyor. Kıkırdak ince yapısına rağmen oldukça dirençli bir doku aslında. Ancak bir kez yaralandığında kendini iyileştirme kabiliyeti sınırlı oluyor. Bilgisayar ve akıllı telefon kullanımında aşırı ve tekrarlayan parmak hareketleri eklemlerdeki kıkırdağın yıllar içinde aşınmasına ve altındaki kemiğin açığa çıkmasına yol açabiliyor. Kireçlenme, kemiğin sürtünmesi, eklemlerin ağrılı olması ve en sonunda parmakların eğilmesiyle sonuçlanıyor. Peki çözüm olarak ne yapılıyor? Bilgisayar ve akıllı telefon kullanımının düzenlenmesi, fizik tedavi ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda ağrıyı kesmek için tutulan eklemin cerrahi olarak dondurulması gerekebiliyor. 5. Eklemlerde kistler. Uzun süre bilgisayar veya akıllı telefon kullanmak gibi ellerimizi devamlı zorlayan hareketler yapmamız, parmak eklemlerinin sertleşmesi ve onları birbirine bağlayan bağların devamlı burkulmasıyla sonuçlanabiliyor. Bu kronik burkulmalar bir müddet sonra esneklik kaybına, eklem hareketlerinin kısıtlanmasına ve ağrıya neden olabiliyor. Zorlayıcı kullanım devam ederse eklemlerde kistler oluşabiliyor. Kistler parmaklarda hareket ağrısı ve sabah sertliği ile kendini gösteriyor. Peki ne yapılıyor? Zorlayıcı hareketlerden kaçınmak ve ilaç tedavisi sorunun çözümünde faydalı oluyor. Ancak iyileşme uzun sürüyor. 6. Omuz kası yırtığı. Omuz bölgesi kasları kola hareket veren ve omuz eklemini yerinde tutan kas grubunu oluşturuyor. Ofis haline dönüşen evimizde gün içinde yaptığımız temizlik ya da eşyaları indirme, kaldırma gibi tekrarlayan hareketlerimiz bu kasları zorlayabiliyor. Zamanla kaslar kemiğe yapışma yerinden sökülüyor. Kemiğe yapışma yerinde yırtık olduğu için vücudumuzun bu yırtığı iyileştirme kabiliyeti sınırlı oluyor. Yeterince iyileşmeyen yırtık omuz içinde kronik bir yara gibi devamlı ağrımaya ve hareketi de bozarak gündelik aktiviteyi kısıtlamaya başlıyor. Daha kötüsü aktif kullanım devam ettiği için omuz kasındaki bu yırtık büyüyor. Peki ne yapılıyor? Profesör Doktor Arel Gereli omuz bölgesi kas yırtıklarında eğer çok açık ve ağrılı bir yırtık yoksa her zaman öncelikle ameliyat dışı yöntemlere başvurulduğunu belirterek hastaların büyük çoğunluğu bu şekilde rahatlıyor. Ancak kas yırtığı olan ya da ameliyat dışı yöntemlerle rahatlama sağlanamayan hastalarda cerrahi müdahale ile yırtığın tamiri öneriliyor diyor. Aşırı kullanıma karşı 6 önlem. El, kol ve omuzlarınızı gereksiz kullanmayın. Gün içinde temel ihtiyaçlarınız için zaten devamlı kullanımda olduklarını unutmayın. Devamlı sıkmak, ovmak ya da ağır kaldırmak gibi tekrarlayan zorlamalardan kaçının.
Hareketsiz kalmak veya bir şey tutmak için tüm kaslarımızın devamlı kasılı kalmaları gerekiyor. Bu nedenle el, kol ve omuzlarınızı uzun saatler boyunca kötü pozisyonlarda hareketsiz bırakmayın. Örneğin elinizde devamlı telefon tutmayın. Her yarım saatte bir yaptığınız işe 5 dakika ara verin. Ara verdiğinizde el, kol ve omuzlarınızı tamamen gevşek bırakın. Her koşulda vücudunuzu dik ve omuzlarınızı geriye almış şekilde konumlandırın. Günümüz yaşam koşullarında el, kol ve omuz sorunları güçsüzlükten değil genellikle aşırı kullanımdan kaynaklanıyor. Spor yapıyorsanız güçlendirme egzersizlerinin yanı sıra esneklik ve kas dolaşımını artıran hareketleri de yapmayı alışkanlık haline getirin.